Elektrik nasıl bulundu, nasıl keşfedildi, nasıl icat edildi? Hayatımızın vazgeçilmezi ve artık yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli olan elektrik hayatımıza nasıl girdi? Tabii bu başka bir videonun konusu. Şu anki videomuzun konusu biraz karışık bir soru. İşte şimdi siz kanala abone olup videoyu beğenirken ona cevap bulacağız. Bilim İngi'ye hoş geldiniz. Hayatımızı idame ettirdiğimiz, günlük olarak kullandığımız tüm araçlar, evimize gelen su bile elektrik sayesinde geliyor. Peki daha önce hiç düşündünüz mü? Biz insanlar elektrikle mi çalışıyoruz? Nefes almak, yürümek, koşmak, yemek yemek, konuşmak, hareket etmek hayatımızın diğer tüm aktiviteleri için enerji gereklidir. Bu enerji olmadan vücudumuzun yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi mümkün değildir. İnsanın hayatı boyunca vücudunda gerçekleşen birçok hücresel faaliyetin temelinde elektrik bulunur. Yani vücuttaki pek çok kimyasal işlem aslında elektriksel etkileşimlerle gerçekleşir. İnsan vücudu hayatta kalabilmek için inanılmaz derecede karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yapı elektriksel ve kimyasal süreçlerin bir araya gelmesiyle çalışır. Özellikle sinir sistemi vücudumuzun elektrikle işleyen önemli bir kısmını oluşturur. Sinir hücreleri elektriksel sinyalleri ileterek vücudumuzun farklı bölgeleri arasında iletişim kurarlar. Bir kaza anında veya herhangi bir sakatlık durumunda bile vücudumuz hızla harekete geçerek kendini onarmaya başlar. Bu süreç elektrokimyasal reaksiyonlar ve hücresel düzeyde gerçekleşen bir dizi karmaşık etkileşimle desteklenir. Örneğin bir yara meydana geldiğinde vücudumuzun iyileşme süreci başlar. Bu süreçte hasarlı hücrelerin yenilenmesi, yeni hücrelerin oluşturulması ve yara dokusunun onarılması gibi adımlar gerçekleşir. İnsan vücudunun bu olağanüstü iyileşme yeteneği doğal bir mucizedir ve yapay makinelerde göremeyeceğimiz bir özelliktir. Vücudumuz kendi içindeki bu karmaşık süreçleri yöneterek sağlığımızı korur ve iyileşmemizi sağlar. Elektriksel ve kimyasal etkileşimler vücudumuzun bu mucizevi yeteneğinin temelini oluşturur. Etrafımızdaki her şey atomların birleşimiyle oluşur. Atom içinde protonlar, nötronlar ve elektronlar barındırır. Protonlar ve nötronlar atomun merkezi çekirdeğinde bulunurken elektronlar çekirdeğin etrafında döner. Protonlar pozitif yüklü, elektronlar negatif yüklüdür ve nötronlar yüksüzdür. Bir atomdaki proton ve elektron sayısı birbirine eşittir. Bu da atomun nötr bir durumda olduğu anlamına gelir. Ancak bir atom fazladan bir elektron kazandığında negatif yüklü olur ve bir elektron kaybettiğinde pozitif yüklü hale gelir. Bu dengesizlik elektronların akması yani elektrik akımının başlamasına neden olur. İşte bu elektron akımı elektriğin temelini oluşturur. İnsan vücudu da trilyonlarca atomun hareketiyle ortaya çıkan bu elektrik enerjisiyle çalışır. İnsan vücudu temel enerji kaynağını kimyasal süreçlerden alır ve sinir sistemi karmaşık bir iletişim ve yönetim sistemi olarak işlev görür. Vücudumuzda bulunan elektrik DC ya da AC gibi belirli bir formda değildir. Bunun yerini sinir sistemi tarafından iletilen atkılar şeklinde meydana gelir. Sinir sistemi adeta bir haberleşme ağı gibi işler. Bu sistem telgrafın çalışma prensibine benzetilebilir. Telgraf mesafeler arasında haberleri iletmek için elektrik sinyallerini kullanır. Benzer şekilde vücudumuzda da sinirler aracılığıyla elektrik sinyalleri iletilir. Örneğin ayağımıza batan bir dikenin hissedilmesiyle sinirlerimiz bu bilgiyi hızlıca beyne ileterek tepki vermemizi sağlar. Bu durum telgraf telinin iki ucuna dokunulması gibi düşünülebilir. İletilen elektrik sinyali beyin tarafından hızlı bir şekilde işlenir ve uygun bir tepki üretilir. Peki bu elektriği biz nasıl üretiriz? Bu sorunun cevabı biraz karmaşık ancak sizler için özetleyeceğim. İnsan vücudunda nasıl elektrik üretildiği oldukça şaşırtıcı bir denge ve işleyişin sonucudur. Vücut kendi elektriğini üretir. Bu görevi trilyonlarca hücre bir araya gelerek gerçekleştirir. Hücreleri küçük pillere benzetebiliriz. Bu hücrelerin dış kısmı potasyum, iç kısmı ise sodyum sıvısı ile doludur. Tüm hücrelerde hücre zarları boyunca bir voltaj, elektriksel gerilim farkı mevcuttur. Bu voltaj farkı bir elektrik akımının oluşmasını sağlar ve elektrik potansiyeli olarak adlandırılır. Hücre zarının içindeki bu elektrik potansiyeline ise dinlenme potansiyeli denir ve genellikle yaklaşık 50 milivolttur. Bütün hücreler potansiyel enerjilerini hücre içindeki işlevlerin yerine getirmek için kullanırlar. Ancak sinir ve kas hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak bu enerjiyi fizyolojik işlevler için de kullanır. Kas hücrelerinde bu akım kasılmayı sağlarken sinir hücrelerinde ise uyarı iletimini sağlar. Hücre zarı sadece belirli iyonların geçişine izin veren kanallara sahiptir. Bu kanallar aracılığıyla iyonlar hücre içine veya dışına hareket edebilir. Artı ve eksi yüklü parçacıkların bu hareketi hücre içi ve dışı arasında bir elektriksel dengesizlik oluşturur. Hücre içi ve hücre dışı sıvıları arasındaki bu fark denge sağlanana kadar bir geçiş eğilimi oluşturur. Hücre zarı içerisini dışarıdan ayıran bir bariyer görevi görür ve bazı iyonların geçişine izin verirken diğerlerinin geçişini engelleyen yarı geçirgen bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle hücre elektriğe ihtiyaç duyduğunda yapması gereken tek şey elektrik devresini tamamlamak için bu kanallardan birini açmaktır. Peki vücudumuz ne kadar elektrik üretiyor? Her bir hücrenin dışındaki ve içindeki yük arasındaki fark yaklaşık 50 milivolttur. Washington Eyalet Üniversitesi'nde farmakolog Profesör Steven Simasko'nun hesaplarına
göre vücuttaki trilyonlarca hücrenin ürettiği elektrik toplandığında elde edilen enerji bir 40 wattlık bir elektrik ampulünün aydınlatmasına eşdeğerdir. Hücrelerin ürettikleri elektrik miktarı hücrelerin işlevlerine ve elektriğinden kullandıklarına bağlı olarak değişir. Örneğin sinir hücreleri ve kalp hücreleri sinirler arasındaki mesajları iletmek ve kalp atışlarını düzenlemek gibi önemli görevler üstlendikleri için daha fazla elektrik üretirler. Bu nedenle bu hücreler kendileri için ve görevleri için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu bilgiler ışığında insan vücudunun elektrikle çalıştığını söyleyebiliriz. Ve evet, hayatta kalmamızı hücrelerimizin ürettiği elektriğe borçluyuz. Peki biz elektronik alet miyiz?